Sinema ve dizi oyuncusu Engin Akyürek'le gerçekleştirdiğimiz keyifli bir sohbet geliyor şimdi ekranlarınıza. Oyunculuğa nasıl başladım? Aslında benim için iki dönem var oyunculukla ilgili. Biri işte Ankara'daki tiyatro yaptığım bir dönem. İşte üniversite yıllarımın geçtiği dönem. Bir de İstanbul'a gelip yani sektöre girip sektörde işte dizi yani bu sektörün içerisinde ki durumum. Enteresan bir şekilde geldim. Aslında ben İstanbul'a bir yarışma programı ile geldim. Yani ondan sonra gelişen bir takım olaylar oldu. Hani İstanbul'a gelişim ve bu sektöre girişim bir yarışma programı sayesindedir. Tarih. Allah Allah. Bunlar laf dinleyip duruyor. Evet. Sonuç nedir Ayhancığım? Şimdi tabii televizyon çok uzun süreli bir iş. Atıyorum 100 bölüm, 200 bölüm çekebiliyorsunuz bir diziyi. 3 sezon devam edebiliyor. O yüzden çok uzun vadeli ona hazırlanmanız ve çok yüksek bir konsantrasyonda bulunmanız gerekiyor. Yani bitmeyen bir şey. Yani bir sinema filmine gidersiniz işte 20 gün, 30 gün çekersiniz o filmi ve biter. Ve başka bir şeye konsantre olursunuz. Dizinin çok enteresan bir şeyi var. Bir temposu var. Ve o tempo içerisinde de sizin işte o karakterin gelişimi, dizinin işte beğenisi, işte izleyiciden gelen tepkilerle beraber başka bir şeye doğru dönüşmeye başlıyor oynadığınız şey. Ve buna devamlı hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yani tiyatroda ve sinemadan farkı orada belli bir metin vardır ve o metini oynarsınız. Ama dizide 50. bölüm ne olacağını bilemezsiniz. Ama birinci bölüm oynarken de 50. bölümde ne olacağını düşünerek oynamanız gerekir. Oyunculuk için tiyatro yapmak her zaman bir avantajdır. Konservatuvara girmek de çok büyük bir avantajdır. Ama hani bu tamamıyla kişinin kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü çok bireysel bir meslek ve yetenekle ilgili bir şey yapıyorsunuz. Hani sonuçta tıp fakültesi değil bu. Hani hayati bir tehlikesi yok yaptığınız şeyin. Tamamıyla sizinle ilgili bir şey. Yani konservatuvar mezun olmayan biri de bu işte çok başarılı olabilir. Ama nedir? Konservatuvar mezun olursunuz. Bu iş akademik eğitimini alırsınız. Bunlar hep sizin avantajınızadır. Ama hani konservatuvar mezunu olmayıp da bu işi çok başarılı yapan insanlar da vardır yani. Oyuncu çok duygusal bir şey olduğu için genelde rolü üzerinden bakar olaya. Yani ne oynuyorum? Ya da orada var olduğum şeyi neyi temsil ediyor? Onun motivasyonu nedir? Ben biraz ona çok dikkat ederim. Yani oynadığım rolün nedir? Motivasyonu nedir? Zaafları nedir? Tutkusu nedir? Tabii ki bunun dışında onu kimin çektiği, kimin yaptığı, senaryonun gücü ne anlatıyor? Her şeyden önce tabii ki ne anlatıyor bu hikaye? Bunların hepsine böyle genel bir bakış açısıyla bakarsınız. Ama özünde sizi böyle yakalayan tek bir şey vardır aslında. O da değişir. Bazen bir yönetmendir mesela, bazen roldür. Bazen de işin kendisidir. Ya da o yapımcının kendisidir, bilmiyorum artık. Yani kısa film için şunu söyleyebilirim. Hani kısa film çok hayatımda var olan bir şey değil ama kısa film çeken arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Bu işin en temel noktalarından bir tanesi de oyuncu yönetimidir. Yani ben kendi mesleğimle ilgili onlara söyleyebileceğim tek şey herhalde bu olur. İyi bir yönetmen olabilmenin, iyi hikayeler çekebilmenin temel noktası oyuncuyla kurduğunuz ilişkidir zaten. Ya da oyuncu yönetimidir. O yüzden hani belki iyi aktörlerin performanslarını izleyip bir şey sağlayabilirler. Çünkü bu işin çok temel noktası. Yani ne kadar iyi senaryo yazarsanız yazın ya da o hikayeyi ne kadar doğru anlatmaya çalışırsanız çalışın. Aktörleriniz iyi oynamazsa
yani filminiz belli ölçüde başarılı olur. O yüzden onu bir noktada çözmeleri gerekir. Hani bunu nasıl çözerler bilemiyorum. Belki aldıkları eğitimin içerisinde belki böyle bir eğitimin belki oyun çözümleme gibi bir takım derslerin var olması gerekir. Belki iyi bir takım oyunculardan hani böyle yardımlar alınabilir. Oyuncu koçlarından yardımlar alınabilir. Ben kendi adıma kısa film çeken arkadaşlara söyleyebileceğim herhalde tek şey oyuncu yönetimini. Hele ki günümüzde artık oyunculuğun çok farklı bir yere gittiğini gördüğümüzde kısa filmlerde bile, çünkü genelde kısa filmlerde amatör oyuncularla çalışılır ve ekstra amatör oyuncularla çalışırken çok farklı bir oyuncu yönetimine ihtiyacınız vardır. Ve o da sizi çok başka bir yere götürür aslında. Mesela iyi yönetmenlerin ilk filmlerini izleyelim. Çok iyi oyuncu yönetimleri vardır orada. Ben kendi adıma bunu söyleyebilirim.